Sıra bunda. Aspirin. Yüzümüze uygulayacağız galiba. Bu cildimize ne tür katkılar sağlayacak? Cildimizdeki ölü deriyi atacak. Özellikle fazla yağlı ciltlerde o fazla yağlanmayı atacak. Sivilce oluşumuna müsait olan ciltlerdeki o sivilce oluşumunun önüne geçecek. Ölü deriyi giderecek. Renk dengesizliklerini giderecek. Şöyle cildiniz tertemiz, pırıl pırıl. Hani porselen cilt diyorlar ya, bazen kadınları görüyorsunuz böyle ışıl ışıl tertemiz. Öyle bir cilt olacak. Şöyle bir sizin cildinizi de inceleyelim mi? Gözenekleriniz sıkı. O zaman başlayalım. Evet, maskemizi hazırlamaya başlayalım. Aspirinden 3 tane kullanacağız. Eğer tarifi böyle sakalları olan beyler yapacaksa 2 tane de yeterli olacaktır. Sakallar engel oluyor. Şimdi bunu ezelim. Evet, aspirinlerimizi ezdik. Bir kaba alıyorum. Aspirinlerimiz hazır. Şimdi bir şey daha lazım. O nedir? Karbonat. Özellikle cildinizi temizlemede en etkili, en ekonomik ürünlerden birisi karbonattır. Cildiniz çok hassassa önce küçük bir test yapacaksınız. Evet, 3 adet ezilmiş aspirinin üzerine 1 tatlı kaşığı karbonat ilavesi yapıyorum. Bu ikiliyi bir karıştıralım. Şimdi 1 tatlı kaşığı da su ilavesi yapacağım. Bu kadar. Şunu karıştırabilir miyiz? Tarifimiz hazır. Şöyle dilerseniz size bir fırça vereyim. Kendiniz mi uygulamak istersiniz? Buyurun bakalım. Burun üzerinde siyah noktalar var ya, oralara çok iyi gelecek. Evet. Geniş gözenek problemleri. Onları çok güzel temizleyip sonra da sıkılaştırdığı için çok iyi gelecek. Göz altlarımıza uyguluyor muyuz? Göz altlarımız çok daha hassas yapıda olduğu için ve içerisinde çok kuvvetli ürünler kullandığımız için karbonat da aspirin de cildi temizlemede çok etkili ama çok kuvvetli ürünler olduğu için göz çevresine bu tarifi sürmüyoruz arkadaşlar. Haftada kaç kez yapıyoruz ya da ayda kaç kez? Haftada 1 yapmak yeterli, daha fazla yapmıyoruz. Haftada 1 yeterli, düzenli kullanımda çok kısa sürede net sonuçlar alacaksınız. Peki kaldı mı? Bu kalanı atacak mısınız? Biz kadınlar hiçbir şeyi bırakmayız. Şu kalanı da yedirelim lütfen. Hatta birileri daha varsa ona da uygulayabilirsiniz. Bakın 3 tane aspirinle 2 kişiye de yeterli olacaktır. Bunu da mı yediriyoruz? Bunu da söyleyeceğim. Biraz yaklaşırsanız. Alnınızda değmeyen yerler var. Özellikle burun üstü. Sakalınız ne kadar süredir var peki, onu da sorayım. Yaklaşık 3 yıldır. 3 yıldır sakal var. Peki tamamen sıfırladığınız, tamamen cildinizi tertemiz yaptığınız sakaldan kurtulduğunuz dönemler oluyor mu? Zaman zaman. Evet, bunu biraz daha sık yaparsak cildimizin hava almasını, daha temiz olmasını sağlarız. O yüzden sakal, bıyık kullanan beyler, o yüzden cildinizdeki bu kılları, tüyleri lütfen böyle daha düzenli tıraş edin. Yaptığınız maskeler, bakımlar daha etkili olsun, cildiniz nefes alsın. Haftada 1 yapıyoruz dedik. Her cilt tipine uygun mu? Her cilt tipi yapabilir, özellikle yağlı ciltlerde çok etkili. Ama çok hassas bir cildiniz varsa tarif uygulamadan önce şöyle bilek içinizde bir sürün arkadaşlar. Birkaç dakika bekletin. Eğer kızarıklık, yanma oluyorsa, bakın sürülümde böyle peeling etkisi var çünkü. Bir yanma, kızarıklık oluyorsa bu maskeyi uygulamıyorsunuz. Ama sıkıntı yoksa yapın, çok güzel sonuçlar alacaksınız. Ne kadar bekletelim? Ne kadar? 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika geçti. Peeling. Peeling yapacağız. O yüzden suyumuz hazır ama öyle hemen çıkartmayacağız. Şöyle ölü deriyi sıyırıp atalım. Alttan şöyle bebeksi güzel doku çıksın. Suya biraz elinizi batırabilirsiniz bu aşamada.
Ben şu anda bile cildinizdeki aydınlanmayı görüyorum. Yıkadıktan sonra siz de fark edeceksiniz. Şimdi suyun içerisine bir temizleme mendilini pamuk atıyorum. Şöyle fazlasını alın isterseniz. Yüzümüzü bir kıralayalım. Şimdi sonu kötü olacak dayak yiyeceğim. Şimdi hiçbir abartı olmadan gerçekten maskeyi çıkarttık. Evet. Cildinize bir dokunup sonucu söyler misiniz? Kayıyor şu anda. Bir bakabilir miyim? Gerçekten farkı hissettiniz mi? Hissettim, evet. Okey. Şimdi maskeyi yaptık, yüzümüzü temizledik. Öncesinde peelingle ölü deriyi attık. Son adım ne yapabiliriz? Sizce ne yaparız? Bakalım beyler biliyor mu? Ne yaparız? Krem süreriz. Okey. Nemlendirme yapacağız. Şöyle doğal kendi yaptığımız kremlerden birinden alacağız. Nasıl sürersiniz kremi? Ha işte biz öyle sürmüyoruz. Bir dakika. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Öyle mi yapıyoruz? Hayır, biz öyle de yapıyoruz. Bakıyoruz. Şöyle masaj kremimiz varsa onu kullanıyoruz. Şöyle yüz şekillendiricimiz varsa onu kullanıyoruz. Hatta biz böylesini bile kullanıyoruz. Bunu böyle mi kullanıyoruz? Şimdi hepsini deneyelim. Deneyelim. Şuna biraz sürelim. Buyurun bir deneyin bakalım. Evet, diğerine bakalım. Tamam. Yüzü lift yapacağız. Biraz Wow, daha yukarı çok doğru. güzelmiş. Evet, bak şu anda lift yapıyoruz. Bazı noktalarda sizde sakaldan çok net gösteremiyorum. Şu çeneyi bu şekilde alıyorum. Burunu bu şekilde yapabiliyorum. Özellikle lifting etkisi için bu şekilde yapabiliyorum. Göbeğimize de yapsak liftingi yukarıya doğru faydası olur mu? Uygulanacak kremle beraber olabilir. Şimdi geniş alanlar için bu şekilde yapıyorum. Küçük alanlar için, göz kenarı için küçük kısmıyla yapıyorum. Alnınızda kırışıklıklar var. Bir sonraki videomuz bu kırışıklıklar için olsun. Bu arada bu maskeyi sadece beyler mi yapabilir? Hayır. Kadınlar da yapabilir. Hem kadınlara biraz da erkeklere. İşte dikkate aldık. Erkekler üzerinde de Evet. uygulamayı yapıyoruz. Annelerimize yapalım. Özellikle güzel cilde yaptığımda da çok kızıyorlar. Annelere yapalım. Bir dahakine annelerimizi birleştirelim. Sevgilimize yapalım. Sevgilinizi Ekonomik krizden dolayı. tabii güzellik salonuna gitmesin. Sevgilinizi getirin bir dahakine. Ona yapalım. Peki bu ürünlerimiz yok. Bizim masaj aletlerimiz yok. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Alında parmaklarımızla yan, dik. Ellerimi büktüm. Bu şekilde. Lift yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde. Yüzümü hep yukarı doğru hareketlerle kremimi uyguladım. Ya da masaj yapmak istemiyorum. Kan akışını hızlandırarak şöyle tıpışlandıran hareketlerle kremi, nemlendiricimi yüzüme uyguluyorum. Ayrıca bu aspirin maskesinde cildinizde lekeler varsa, beyefendide leke olmadığı için biz başka bir ekleme yapmadık. Değil mi? Cildinizi şöyle yakından inceleyelim. Hoşuna gitti. Leke yok cildinde. O yüzden lekeli ciltlerde biraz zerdeçal, bir çay kaşığının ucuyla zerdeçal eklemesi yapmak etkiyi çok arttıracaktır. Aspirin, karbonat ve su karışımıyla böyle çok güzel bir maske yaptık. Cildiniz gerçekten çok daha iyi duruyor. Umarım diğer arkadaşlar da kullanır ve fayda görürler. Kanalımızın adı neydi, sizden alabilir miyiz? Hobi fan. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Biz buraya birkaç video daha ekleyeceğiz.
Umarım çok güzel sonuçlar alırsınız. Hoşça kalın.